Merhaba, Atıştırmalık Bilim kanalına hoş geldiniz. Bugün cebinizdeki anahtardan, damarlarınızda akan kana, başınızın üzerindeki uçsuz bucaksız galaksilerden, şu an bu videoyu izlediğiniz ekrana kadar her şeyin aslında tek bir şeyden yapılmış olabileceğini söylesem, hemen bana o şeyin atom olduğunu söyleyeceksiniz. Doğru ama ben atomlardan bahsetmiyorum. Hatta atom altı parçacıklardan da bahsetmiyorum. Bütün bilim dünyasını titreten bir teoriden bahsediyorum. Mecazi titreme değil, gerçek titreme, titreşim. Ve karşınızda sicim teorisi. Yüzyıllardır bilim insanları evren neden yapıldı sorusuna cevap ararken hep bir şey bulmaya çalıştılar. Önce atom dediler, parçalanamaz sandılar. Sonra atomu bir karpuz gibi kestiler, içinden protonlar, nötronlar ve elektronlar çıktı. Tabii bir de muazzam bir enerji ama konumuz bu değil. Yetmedi, onları da parçaladılar ve karşımıza kuarklar, müyonlar, nötrinolar gibi garip isimli parçacıklar çıktı. Standart model dediğimiz bu devasa fizik haritasında her şeyi küçük noktalar olarak hayal ettik. Bir elektron evrenin koordinat düzleminde sıfır boyutlu bir noktaydı. Peki bu tam olarak ne demek? Şöyle düşünün. Bir kum tanesinin bile bir eni, boyu ve yüksekliği vardır. Yani 3 boyutludur. Ancak sıfır boyutlu bir nokta, uzayda hiçbir yer kaplamayan, hacmi olmayan, sadece bir konumdan ibaret olan hayaletimsi bir varlıktır. İşte asıl büyük sorun burada başlıyor. Bir noktaya sıfır mesafeye kadar yaklaştığınızda o noktadaki yerçekimi ve enerji denklemleri bir anda kontrolden çıkar. Denklemlerde bir şeyi sıfıra bölerseniz sonuç sonsuz olur. Fizik denklemleri zıvanadan çıkar ve fizik ben artık oynamıyorum diyerek masadan kalkar. 1960'ların sonunda bir grup fizikçi bu düğümü çözmek için şu dahice soruyu sordu. Ya bu parçacıklar aslında birer nokta değilse, ya onlar aslında inanılmaz derecede küçük, sadece bir uzunluğu olan ama genişliği olmayan, yani tek boyutlu, titreyen, minik iplikçiklerse? Hayal edin. Elinizde bir büyüteç var ve bu büyüteç sizi atomun içine, elektronun kalbine, gerçekliğin en dibine kadar götürebiliyor. Oraya vardığınızda küçük bir bilardo topu görmüyorsunuz. Onun yerine tıpkı bir paket lastiği gibi halka şeklinde veya bir ayakkabı bağcığı gibi iki ucu serbest, sürekli titreşen minik bir sicim görüyorsunuz. Bu sicim o kadar küçüktür ki eğer bir atomu bütün gözlemlenebilir evren kadar büyütseydiniz, bir sicim ancak bir ağaç boyunda olurdu. İşte bu inanılmaz küçük iplikçik, sicim teorisinin kalbidir. Ve en havalı kısmı ne biliyor musunuz? Bu sicimlerin hepsi aslında birbirinin tıpatıp aynısıdır. Aralarındaki tek fark nasıl titredikleridir. Burada devreye o muazzam müzik benzetmesi giriyor. Bir keman düşünün. Kemanın tellerine dokunduğunuzda, parmağınızla basarak teli gerdiğinizde veya yayı farklı bir hızla çektiğinizde farklı notalar duyarsınız. Tel aynı teldir ama titreşim frekansı değiştikçe bir an do sesi, bir an sol sesi çıkar. Sicim teorisi diyor ki evrende aynen böyledir. Eğer bir sicim belirli bir frekansta titrerse biz onu bir elektron olarak algılarız. Biraz daha farklı, daha enerjik titrerse bir kuark olur. Başka bir ritimle dans ederse bir foton yani ışık parçacığı olur. Yani aslında doğadaki tüm o karmaşık parçacık tablosu aslında tek bir sicimin çaldığı farklı notalardan ibarettir. Siz, ben, oturduğunuz koltuk ve güneş. Hepimiz aslında aynı sicimlerin farklı besteleriyiz. Gerçeklik, her an icra edilen devasa bir kozmik senfonidir. Eğer bu fikir sizin de tüylerinizi diken diken ediyorsa ve evrenin bu melodik yapısı ilginizi çekiyorsa, videoyu tam burada beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bu karmaşık bilimsel konuları herkes için birer atıştırmalık haline getirmemize yardımcı oluyor. Teşekkürler. Şimdi o muazzam senfoninin derinliklerine inmeye devam edelim. Peki, bu kadar güzel bir teori neden hala ispatlanamadı ve neden fizik dünyasını ikiye bölüyor? Çünkü sicim teorisi sadece titreşim demekle yetinmiyor, idrak etmesi çok zor bir kavramı da ortaya çıkarıyor. Ekstra boyutlar. Bizim beynimiz 3 uzay boyutuna kadar anlayabiliyor. Çünkü 3 boyutlu bir dünyamız var. En, boy ve yükseklik. Bu 3 boyutta düşünmeye programlanmış bir beynimiz var. Bu boyutlara bir de zamanı eklersek elimizde toplam 4 boyut olur. Ancak sicim teorisinin matematiği bu 4 boyutta çalışmıyor.
Denklemlerin doğru sonuç vermesi için evrenin 10 hatta 11 boyutlu olması gerekiyor. Peki nerede bu boyutlar? Neden onları göremiyoruz? Fizikçiler bunu kıvrılma teorisiyle açıklıyor. Uzaktan bir bahçe hortumuna baktığınızda onu sadece tek bir çizgi, tek boyutlu bir nesne gibi görürsünüz. Ancak hortumun üzerine bir karınca koyarsanız, karınca hortumun etrafında dolanabilir. Sizin uzaktan göremediğiniz o dairesel boyut, karınca için gerçektir. Sicim teorisyenlerine göre evrenin diğer 6 veya 7 boyutu o kadar küçük bir alana, o kadar karmaşık şekillerde kıvrılmıştır ki biz onları en güçlü mikroskoplarla bile göremiyoruz. Ama sicimler o kadar küçüktür ki bu gizli boyutların içinde titreşirler ve sicimin hangi notayı çalacağını, yani hangi parçacığa dönüşeceğini belirleyen şey bu gizli boyutların şeklidir. Bu durum kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama arkasında yatan motivasyon çok asil. Her şeyin teorisini bulmak. Şu anki bilim dünyasında evrenin nasıl çalıştığını anlatan 2 dev kural kitabı var. Ancak sorun şu ki bu 2 kitap birbiriyle tamamen çelişiyor. İlk kural kitabı büyüklerin dünyası ile ilgili. Bu kitabın adı genel görelilik. Einstein'ın yazdığı bu kural kitabı, yıldızlar, galaksiler ve gezegenler gibi devasa nesnelerin nasıl hareket ettiğini açıklar. Yerçekimini uzay zamanın bükülmesi olarak tanımlar. Her şey pürüzsüz, tahmin edilebilir ve görkemlidir. Diğer kural kitabı küçükleri dünyasıyla alakalıdır. Bu kitabın adı da kuantum mekaniğidir. Bu kitap ise atomlar, elektronlar ve kuarklar gibi mikro dünyayı açıklar. Burada yerçekimi neredeyse hiç yoktur. Onun yerine atom altı kuvvetler hüküm sürer. Bu dünya çok garip, kaotik ve belirsizdir. Einstein ömrünün son 30 yılını bu 2 kitabı birleştirmeye harcadı. Yani her şeyin teorisini bulmaya çalıştı. Bu 30 yılı yerçekimi ile kuantum mekaniğini birleştirmeye adadı ama başaramadı. Yerçekimi devasa yıldızları yönetirken kuantum mekaniği atomların içindeki çılgın dünyayı yönetiyordu ve bu ikisi birbiriyle asla konuşmuyordu. Sicim teorisi yerçekimini de bir titreşim notası olarak diğer adıyla graviton olarak tanımlayarak bu 2 dev kitabı her şeyi açıklayan tek bir nota kitabına çevirmeyi vaat ediyor. Eğer bu teori doğruysa evrenin başlangıcını, kara deliklerin kalbindeki gizemi ve neden var olduğumuzu tek bir matematiksel cümleyle açıklayabiliriz. Tabii ki eleştiriler de az değil. Bazı bilim insanları sicim teorisinin henüz test edilebilir bir tahminde bulunamadığını, bu yüzden bilimden çok felsefeye yakın olduğunu söylüyor. Ancak yine de matematiksel güzelliği ve her şeyi tek bir iplikçikte birleştirme gücü, onu modern fiziğin en güçlü şampiyon adayı yapmaya devam ediyor. Belki de bir gün yeterince güçlü bir teknolojiyle o minik sicimlerin sesini duyabileceğiz. O güne kadar bizler bu muazzam şarkının içinde dans eden toz taneleri olmaya devam edeceğiz. Madde, enerji, zaman ve mekan. Hepsi o görünmez tellerin titremesiyle var oluyor. Biz aslında maddeden değil, bir melodiden yapılmış oluyoruz. Bu büyüleyici yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Evrenin bu kozmik şarkısını keşfetmeye devam etmek, yeni nesil reaktörlerden, kuantumun derinliklerine kadar her hafta yeni bir atıştırmalık almak isterseniz, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde gerçekliğin başka bir katmanını soymak üzere görüşmek üzere. Merakla kalın, bilimle kalın, hoşça kalın.